çıtalarda muhakkak üst taraflarda bal kemerini yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımlarda. Neden? Çünkü kışın arı çok rahat hareket edemeyecek. Dıştaki balları alamayabilir. O yüzden işte bazen hani değil, stoğu da var ama arı açlıktan öldü deniyor. Çünkü ulaşamıyorlar soğuk havalarda. O yüzden muhakkak bal kemerimiz olması lazım. İlk önce bunları yemeye başlıyor arımız. Buradan sonra dışarı doğru gidiyor. Bahara doğru. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 7 Kasım. Yer Kuşadası Aydın Türkiye. Hava sıcaklığımız yaklaşık olarak 20 derece. Şimdi kışa girmeden kovanımızın durumuna bakalım. Bal stoğu yeterli mi, yeterli değil mi? Ve ne kadar bal stoğu bırakmamız gerekiyor? Onları hep beraber değerlendirelim arkadaşlar. Bunlar hatırlarsanız rahmetli Muhsin Doğru hocamızın yöntemiyle bölmüş olduğumuz, koloni yönetim sistemiyle bölmüş olduğumuz kovanlarımız. Durumlar bu şekilde. Arımız sakin. Sakin olduğu zaman biliyoruz ki stoğu yeterli. Hastalık yok ve dışarıdan tehdit almamış durumdadır. Sakin gördüğünüz gibi. Şimdi şerbetlikten başlayalım çıkartmaya. Yarım şerbetliğimiz. Çünkü arı iyice sıkışmış artık. Şöyle yavaş. Arımızı fazla hırpalamadan gördüğünüz gibi şerbetliğin altı. İşte yarım şerbetliğin önemi bu arkadaşlar. Muhakkak burayı sırlattırıyoruz peteğimizi. Erkek arı gözü olduğundan dolayı arımız kışın buradan balığı daha rahat alır her zaman. Ve burada arının çalışması, genişlemesi açısından bir alan mesafe meydan oluşturmuş oluruz. Bunu korursam arılar ezilebilir. Bunu tekrar içeri alayım ben. Yarım şerbetliğin önemi. Tekrar arkadaşlar. Hani rahmetli Muhsin Doğru hocamız diyor ki her kovanda yaz kış olması gereken materyallerden bir tanesi bu. Şuradan son çıtadan başlayalım. Maşallah. Bayağı kadar sıkışık arımız. Son çıta her zaman stok çıtasıdır. Artık arımız ortaya doğru kuluçkalarını dağıtmıştır muhtemelen. Evet, gördüğünüz gibi bunlar hani indirdiğim zaman hani son zamanlarda doluydu bunlar, boşaltmış. Bunu alacağız buradan arkadaşlar. Bu çıtayı muhakkak almamız gerekiyor. Çünkü arı da tam olarak basamıyor. Kışa girmeden önce bunu alıyoruz buradan. Artık mümkün olduğu dağıtmamız gerekiyor. Bu da diğer çıtamız. Evet, gördüğünüz gibi bunda da az bir şey var. Arkasında yok. Zaten bu tam olarak kabartamamış bunu. Bunu da alacağız. Bakalım bunlardaki durum nedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bal stoğu bu. Kışa bırakacak olduğumuz çıtamız komple gördüğünüz gibi dolu. Bir çıta bu. Bir. Bu stok çıtamız. En kenarda emniyet olarak durması gereken çıtamız. Gördüğünüz gibi stok çıtamız 2. Altlarda polen var. Bunu da bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi en az 3 çıta olması lazım. Yani yaklaşık 10 kilo bal bırakmamız lazım bir kovan için. En az bu da en az minimum. Daha da fazla bırakırsak hem bahar için daha iyi olur. Hem kışın hiçbir stres çekmemiş olur arımız. Bakalım bu durum nedir? Evet. Kapalı alan yavruları hala daha üretime devam ediyor. Bakalım günlük var mı? Şu anda buralarda günlük yok. Artık daralmaya başlamış. Arkasındaki durum nedir? Arkasında da aynı şekilde kapalı yavrular var. Aşağıda günlükleri görebilmiyorum. Şurada bir tane arımız çıkmak istiyor. Gördüğünüz gibi çıkıyor şu anda. Şurada hareket ediyor. Gayet güzel. Kışa girerken genç yavrular attırmayı başarmışız. Bunu nasıl yapıyoruz? Kek beslemesi, 2'ye 1 şurup beslemesi, azar azar. Yani şebekliği komple doldurmamıza gerek yok arkadaşlar. Azar azar mümkünse 2 güne bir, 3 güne bir bitirdikçe vermekte fayda var. 15 gün süreyle. Ama benim gibi arıcı arkadaşlar haftada bir kere gelebiliyorsa şerbetliği doldurmakta fayda var. Stoğunu çoğaltmış olur. Evet.
Gördüğünüz gibi komple larvalı. Görebiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Komple larva var. Arkasında da ana arımız zaten burada. Hemen kendini gösterir sağ olsun. Burada geziyor. Yumurtlamak için yer arıyor. Tabi dolu her taraf. Günlükler var burada. Maşallah genç arımız. Her zaman genç arının faydalıdır arkadaşlar. Genç anayla çalışmak faydalıdır. Şu anda ikinci çıta yavrulu alan. Muhtemelen öbür tarafa da çıktığı zaman basacaktır oraya da. Ya da günlük de varsa göremedik. Hop. Evet. Komple ya kapalı. Gördüğünüz gibi. Gayet düzgün, düzenli. Ne oldu? Üçüncü çıta yavrulu alanımız komple kapalı. Bunlar da çıkmak üzere. Çünkü epey kararmış üzerleri. Üç çıtamız. Yavrulu çıtamız kışa girmeden önce gayet güzel ve başarılı. Çünkü hani arıların da artık kışa girmeden önce ömürleri uzun oluyor. Ve kovan daha da yoğun bir şekilde kışa girecek. Biraz körükle duman vermek istiyorum. Arıya mümkün olduğu kadar sakin davranın arkadaşlar. Sakin davrandıkça onlar da size sakin davranır. Herhangi bir zehirlenme, hastalık belirtisi yoksa ve stoğu da iyiyse çok saldırmaz. Saldırması narindir. Tabi ırk önemli. Bakalım burada yavru durumu nedir? Evet arkadaşlar buralarda da ortada günlükler var. Ana arımız buraya da basmış. Yani çok çıkmak üzere olan son gözleri var. Arkasında da aynı şekilde günlükleri görüyorum tam ortalarda. Belki hani kameradan gözükmeyebilir. Çıkmak üzere kapalılar var. Kenarlarda polenler var. Şurada çıtalarda muhakkak üst taraflarda bal kemerini yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu kısımlarda. Neden? Çünkü kışın arı çok rahat hareket edemeyecek. Dıştaki balları alamayabilir. O yüzden işte bazen hani deniyor. Stoğu da var ama arı açlıktan öldü deniyor. Çünkü ulaşamıyorlar soğuk havalarda. O yüzden muhakkak bal kemerimiz olması lazım. İlk önce bunları yemeye başlıyor arımız. Buradan sonra dışarı doğru gidiyor. Bahara doğru. Bu şekilde kapalı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli. Eğer kapattıramıyorsak bol bol şerbet verip bunları kapattırmamız gerekiyor. Önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi arkadaşlar 4 tane yavrulu çıtamız var. 2 tane ballı çıtamız var. Ve bunlar üzerlerinde de var. 1'er kilo da bunlarda olsa. En son hesabını yaparız şimdi. Buna da bakalım. Bundaki durum nedir? Maşallah bu da dolu. Evet. Kışa girerken stok. Budur yani arkadaşlar. Hiç risk almayalım. Altları polen dolu, üstleri bal dolu. Gördüğünüz gibi kışa girerken durum bu. Şimdi hesaplayalım arkadaşlar. 3'er kilo olsa 3, 6, 9. Bunlar da 1'er kilo olsa 9, 10, 11, 12, 13. 1 kilo da bunda var. 14 kilo balımız var en az. Minimum 14 kilo balımız var. Yavrularımız 1, 2, 3, 4 çıtamız. Gayet başarılı. Yavru düzeni gayet güzel. Bu şekilde kışlamaya alıyoruz arkadaşlar arımızı. Bundan sonrası artık bahara kadar bu şekilde devam edecek. Havalar şu anda iyi. Bugün 2'ye 1 şerbet vereceğim gene. Su ne kadar da iyi olsa muhakkak şerbet beslemesini kışa girmeden önce kesmeyelim arkadaşlar. Devam edelim verebildiğimiz müddetçe. Çünkü ana arımızı ne kadar yumurtlattırabilsek, teşvik ettirebilsek o kadar bizim için iyidir. Bu da bu şekilde artık arımız kışa hazır ve bahara da inşallah hayırlısıyla çıkacaktır. Hastalıklarla ilgili tedbirlerimizi de aldık. Arkadaşlar bir önemli diğer husus da muhakkak bölme tahtasıyla aldığımız boş yeri kapatalım arkadaşlar. Bu çok önemli bir husus. Bölme tahtası veyahut da ne bileyim boydan yemlik koyabiliriz. Ama muhakkak arımızı sıkı tutmamız lazım. Gördüğünüz gibi kışa girerken 2, 4, 6, 7 oraya sayarsak, yemli de sayarsak 8 çıta. 8 çıtayla kışa girecek Allah'ın izniyle. Sıkı sıkı girecek. Hani 10 çıta dolu aslında bu arımız.
Ama mümkün olduğu kadar sıkıştırmak da her zaman faydalıdır. Çünkü havalar da artık dengesizleşmeye başladı bugünlerde. Bundan dolayı bu şekilde bir yol izliyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin de yorumlarınız ve öneriniz varsa muhakkak bekliyorum. Arkadaşlar beğenilerinizi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.